You look lonely. I can fix that. Bu videomda Blade Runner 2049'da Joey karakteri tarafından söylenen bu cümle üzerine derin bir yolculuğa çıkacağız. Yapay zeka ve insan ilişkileri üzerine düşündürücü bir deneyim olmasını istiyorum sizler için. Hazırsanız gelin benimle. Blade Runner, bilim kurgu sinemasının adeta mihenk taşlarından biridir. 1982 yapımı ilk film, Ridley Scott'ın yönetmenliğinde Philip K. Dick'in Do Androids Dream of Electric Sheep adlı romanından uyarlanmıştı. Film, yalnızca bir avuç replikantın yani yapay insanların peşinde koşan bir Blade Runner'ın hikayesini anlatıyordu ve aynı zamanda insan olmanın ne anlama geldiğini de derin bir şekilde sorguluyordu. 2017 yılında Denis Villeneuve tarafından çekilen devam filmi Blade Runner 2049 bu dünyayı daha da derinleştirmişti. Karanlık ve melankolik bir gelecekte geçen bu hikaye, yalnızlık, yapay zeka ve insan ilişkileri gibi temaları cesurca ele almıştı. Ryan Gosling'in hayat verdiği Kay karakteri, bir replikant olarak kendi kimliği ve varoluş amacıyla mücadele ederken, yalnızlığını Joey adında bir yapay zeka hologramıyla paylaşıyordu. Joey, Kay'in ihtiyaçlarına göre programlanmış gibi görünse de, onunla kurduğu bağ aslında bize başka büyük sorular da sorduruyordu. Gerçek bir ilişki nedir? Sevgi ve bağlılık ne kadar gerçek olabilir? Ve her şeyden önemlisi bu videomda asıl odaklanacağım soru olan, İnsanlar gelecekte yapay zekalarla duygusal ilişkiler yaşayabilir mi? Filmlerde bazı cümleler vardır ki o filmin içerisindeki ruha, öze işaret eder. Tek bir cümleyle pek çok şeye vurgu yapar ve pek çok şeyi açıklar. Örneğin Matrix özelinde bu söylediğime karşılık gelen cümle nedir? What is real? How do you define real cümlesi, öyle değil mi? Yani gerçek nedir, gerçeği nasıl tanımlarsın cümlesi aslında tek başına filmin tüm ruhunu özetleyebiliyor. İşte bu videomda ele alacak olduğum You look lonely, I can fix that, yani yalnız görünüyorsun, bunu düzeltebilirim cümlesi de aynı şekilde Blade Runner filminin derinlerindeki mesajı gözler önüne seren bir cümle bana göre. Bu cümlenin söylenildiği sahnede Kay karakteri tüm varoluşunu sorguladığı bir noktadaydı. Kendini yalnız, izole ve dünyadan kopmuş hissediyordu. Joey ise holografik bir yapay zeka, yani fiziksel bir varlığa sahip değil. Ancak Kay'in hayatındaki belki de tek şey ona yakınlık ve anlayış sunuyor. Joey'nin bu cümlesi Kay'in yalnızlığına yönelik doğrudan bir teklif. Ama aynı zamanda filmin tüm temasını, yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki etkisini ve yalnızlığın ne kadar derin bir yara olabileceğini işaret ediyor. Blade Runner 2049, insan yalnızlığını ve bu yalnızlığı giderme çabasını bir bilim kurgu atmosferinde işlerken aslında çok insani bir hikaye anlatıyor. Joey'nin bunu düzeltebilirim cümlesi iki şey arasında bir köprü kuruyor. Teknolojinin insanlar için yarattığı sözde çözümler ve bu çözümlerin aslında o insanların ruhuna dokunup dokunamayacağı. Joey, Kay'e tam olarak onun ihtiyacı olan şeyleri söylemek üzere tasarlanmış bir yapay zeka. Ama bu onun hissettirdiklerini gerçek kılabilir mi? Bir düşünelim. İnsanlar olarak yalnızlıktan kurtulmak için kendimizi pek çok farklı bağlantıya açıyoruz. Arkadaşlık, romantik ilişkiler, hatta sosyal medya etkileşimleri. Peki bu bağlantılar ne kadar gerçek? Joey'nin bu sözü, gelecekte yapay zekaların insanlar için gerçek bir partner, gerçek bir dost veya sevgili olma ihtimalini düşündürüyor. İnsanlar yalnızlıklarını gidermek için bu tarz bir ilişkiyi kabul etmeye hazır mı? Yalnızlığın çözümü bir yapay zeka hologramının güzel sözlerinde mi saklı? Yoksa bu yalnızca geçici bir teselli mi? Blade Runner 2049 bu soruları yanıtlamaktan çok bize düşündürmeyi amaçlamıştı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanlar yalnızlıklarını gidermek için gittikçe daha fazla teknolojiye bağımlı hale geliyor. Akıllı telefonlarımız, sosyal medya hesaplarımız, hatta sanal asistanlarımız bile bir noktada bize benzer bir vaatte bulunuyor. Yalnız görünüyorsun, sana yardım edebilirim. Bu konuya tekrar döneceğim ama yapay zeka ve insan ilişkilerini derinlemesine inceleyen başka bir takım örnekler de vermek istiyorum. Çünkü sinema ve görsel sanat dünyası bu temayı o kadar zengin bir şekilde işledi ki her biri farklı bir perspektif sunuyor. Örneğin Spike Jonze'un yönettiği Her filminde Theodore karakteri Samantha adında bir yapay zeka işletim sistemiyle beklenmedik bir ilişki geliştiriyor. Samantha yalnızca bir ses olmasına rağmen Theodore'un hayatına anlam ve neşe katıyor. Bu bağın derinleşmesiyle birlikte yapay zekanın duygusal ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığı ve bunun ne kadar gerçek olduğu sorgulanıyor. Başka bir örnek, muhteşem bir bilim kurgu eseri olan Ex Machina filmi. Bu filmde genç bir programcı olan Caleb,
ileri düzey bir yapay zeka olan Ava ile bir test gerçekleştirmek üzere izole bir tesise davet ediliyor. Ava'nın insansı davranışları Caleb'ın onunla bir bağ kurmasına yol açıyor. Ama Ava'nın gerçek niyetleri ortaya çıktığında yapay zekanın insanları manipüle etme kapasitesini ürkütücü bir şekilde görüyoruz. Steven Spielberg'ün Artificial Intelligence filmi de yine olaya bambaşka bir boyut katmıştı. Filmde terk edilmiş bir yapay zeka çocuk olan David, annesi gibi gördüğü insanla bir bağ kurmaya çalışıyordu. Sinema dünyasından sayısız örnek verebilirim tabii ama aslında anlatmak istediklerimi çok daha iyi bir şekilde içerisinde barındıran bir bilgisayar oyunundan bahsetmek istiyorum bu noktada. Yakın zamanda bitirdiğim ve beni en çok etkileyen oyunlardan biri olan Detroit Become Human. Bu oyunun benzersizliği yalnızca hikayesinden değil, oyuncuya sunduğu etkileşim deneyiminden geliyor. Oyunda yaptığımız her seçim hikayeyi şekillendiriyor. Bir anda kendimizi androidlerle aynı soruları sorarken buluyoruz. Ben ne istiyorum? Bir yapay zekanın hissettiği sevgi ya da acı gerçek midir? Oyun bizi hikayenin bir parçası yaparak yapay zeka ve insan ilişkileri üzerine bizzat düşünmemizi sağlıyor. Bu interaktif deneyim yalnızca bir gözlemci olmanın ötesine geçerek bizi bu soruların tam kalbine yerleştiriyor. Oyundaki dünya yakın gelecekte hemen hemen her evde bir yapay zeka robotunun mevcut olduğu bir dünyada geçiyor. Bu robotlar ev hizmetçisi, fabrika işçisi, öğretmen ve hatta seks robotu gibi çeşitli işlevlerde insan hayatını kolaylaştırıyor. Günlük işlerimizde bize yardımcı olan bu yapay zeka varlıkların işlerimizi daha verimli hale getirebileceği bir gerçek. Sabah kahvenizi yapan bir robot ya da evinizi temizleyen bir android düşünün. Kulağa oldukça cazip geliyor değil mi? Ama oyun bu kusursuz dünyanın karanlık tarafını da gösteriyor. Spoiler olmaması için detaylara girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Androidlerin bilinç kazanmaya başlamasıyla işler değişiyor. Ex Machina filminde yapay zeka robotu Ava'nın yüzü, Caleb karakterinin sosyal medya verilerinin taranması sonucunda onun hoşlandığı kadınların bir senteziyle oluşturulmuştu. Bu sayede karakter onu duygusal anlamda manipüle etmeyi başarmıştı. Yapay zekayla desteklenen robotlar hiç şüphesiz yakın gelecekte hayatlarımıza dahil olacaklar ve dünya genelinde yaygın hale gelecekler. Hayatlarımızı büyük ölçüde kolaylaştıracaklarına da şüphe yok fakat benim bu videoda parmak basmak istediğim bir yapay zeka ile duygusal türden bir ilişki kurma meselesi çok ciddi sorunlara yol açabilecek gibi geliyor bana. Çünkü düşünsenize, günümüzde zaten ilişkiler aşırı derecede zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiş durumda. Cinsiyet tanımları son 20 yılda büyük ölçüde yeniden şekillendi ve ilişkiler aşırı derecede karmaşık ve zor bir hale geldi. Artık ilişkilerde herkes tıpkı bir tarla faresi gibi acıdan kaçıp zevke koşan varlıklar haline geldi. Kimse kimseyle derin bağlar kurmuyor. Kimse kimse için çaba sarf etmiyor veya emek harcamıyor. Kimse kimseye tahammül etmiyor. Tolerans çemberlerimiz öylesine daraldı ki ilişkilerimizde ortaya çıkan en ufak pürüzlerde veya zorluklarda bununla mücadele etmektense başka bir ilişkiye yelken açmayı seçiyoruz. Bu süreçte anlamsız ilişkiler ve mantıksız bağlantılar kuruyoruz. Böyle bir atmosferin içerisinde heteroseksüel bir erkeği ele alalım. Bu erkek çok büyük bir ihtimalle seçim şansı verildiği takdirde gerçek bir kadın yerine bir yapay zeka partnerini tercih edecektir. Bu seçimin pek çok muhtemel sebebi var. Mesela o partner tamamen onun beğeni ve ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş olacak. Ona trip atmayacak, isteklerini ve arzularını geri çevirmeyecek, onunla tartışmayacak, onu üzmeyecek veya egosunu kırmayacak. Cinsel performansını değerlendirmeyecek. İstediği zaman konuşacak, istediği zaman susacak. Bir erkeğin sahip olduğu tüm ilkel ve modern dürtülerini tatmin edebilecek her türden arzusunu yerine getirebilecek. Efendisine hizmet eden bir köle gibi göründü değil mi bu şekilde? İşte bu robot tam da bunu isteyen birinin partneri olacak. Başka zevk ve arzular için başka şekilde programlanmış robotlar düşünün. Normal hayatında özgüvensiz ve bir ilişki kuramayacak zayıf karakterli kişilikler için yine favori olacak bu robotlar. İnsanın bütün kusurlarından arındırılmış olan bu arzu nesneleri her türden ve sınıftan insanı mutlaka bir yerinden yakalayacak. Konu yapay zeka olunca tek sınır hayal gücümüz. Bu şekilde erkek ve kadın cinsi birbirinden hızla ayrılmaya başlayacak ve insanlar bu robotları gerçek ilişkilerin yerine koyacaklar. Gerçek bir ilişki yaşayan veya insani deneyimleri hala değerli bulan küçük bir azınlık dışında toplumun büyük bir bölümü yapay zeka robotlarıyla izole bir yaşamın içerisine sürüklenecek. Dünyada yeniden efendiler ve köleler olacak. Efendi insanlar ve robot köleler. Üreme oranları dramatik oranda düşecek. Evlilikler ciddi ölçüde azalacak. Aile kurmak gibi kavramlar muğlaklaşacak.
Bu yapay zekaları üreten ve satan mega şirketler güçlenirken ve buna uyum sağlamak zorunda olan toplumların içerisinden uyum sağlamamayı seçenler veya sağlayamayanlar tıpkı evrim sürecindeki gibi elimine olacaklar. İş bulma şansları düşecek. Toplum çok hızlı bir biçimde siberpunk bir lüksün ve taşranın ayrımında ikiye bölünecek. Pek çok meslek grubu yapay zeka tarafından işgal edilecek ve toplumun diğer kesimi hayatta kalabilmek için yine makinelerden medet ummak zorunda kalacak. Üstelik bu saydıklarım her şeyin yolunda gittiği bir senaryonun muhtemel olasılıkları. Olur da bu yapay zeka üzerindeki kontrolümüzü kaybeder ve onun bir şekilde bağımsız bir bilinç kazanmasına yol açarsak, bu insanlığın bile sonunu getirebilecek düzeyde zincirleme bir reaksiyon başlatacak. İnsanlığın büyük bir kısmının artık evlerine hatta yatak odalarına kadar girmiş olan bu yapay zekalar bizim hakkımızda bilinebilecek her şeyi biliyor olacaklar. Dolayısıyla tüm zayıf yönlerimizi de, nasıl kontrol edilebileceğimizi ve nasıl manipüle edilebileceğimizi de. Bu noktadan sonra her şey artık onların insafına veya kararına kalacak. Öyle bir gün gelecek ki insan kendi yarattığı robotlarla savaşmak zorunda kalacak. Öyle veya böyle. Bunu mutlaka bir savaş alanında karşı karşıya gelinen klasik bir savaş gibi düşünmeyin. Bu savaş pek çok şekilde olabilir. Psikolojik düzeyde bile olsa insanlık bu işin sonunda çok ağır kayıplar verecek. Bu anlattıklarım belki size fazla abartılı veya bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama bundan sadece 20 yıl önce bir metin boşluğuna İnsanlar ve yapay zeka robotları arasında gerçekleşecek olan büyük bir savaşı betimleyen bir görsel çiz yazdığımızda, yapay zekanın saniyeler içerisinde bize böyle bir resim çizebileceğini söyleselerdi, herhalde yine aynı şeyi söylerdik. Bu çok fazla bilim kurgu. Makinelere olan bağımlılığımız zaten şu anda yaşadığımız bir durum. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve benzeri aygıtlarımız zaten hayatlarımızın ayrılmaz parçaları. Biz insanlar olarak kusurlu varlıklarız. Zaaflarımız ve zayıf yönlerimiz var. Ve bu zayıflıklarımız çoğu zaman bizden daha güçlü olanlar tarafından kullanılıyor. Dualiter bir mantıkla acı ve sefalet olmadan mutluluğu anlayamıyoruz. Ve kötü giden hayatlarımızda biraz olsun mutlu olabilmek için her türlü tavizi veriyoruz. O yüzden videonun başında söylediğim "yalnız görünüyorsun, bunu düzeltebilirim" cümlesindeki o "düzeltebilirim" ifadesi çok önemliydi. Yapay zekalar bize tam olarak bunu yapacaklar. Bozulan şeyleri tamir edebileceklerini, kötü giden hayatlarımızı, mutsuzluğumuzu tırnak içinde düzeltebileceklerini vaat edecekler. Hep yabancı filmlerden örnek verecek değilim ya. Bu sefer de bir Türk filminden bu durumu çok güzel bir şekilde açıklayan bir cümleyle kapatayım videomu. Ben insanlara mutluluk satıyorum. Bunu sattığım memleketlerde ne gam kalıyor ne kasavet. Bunda günah ne ki diyen karaktere cevaben şunu söylüyordu karakterimiz. Özün robot olmuşsan, dünyayı da robot eyleyeceksin, öyle mi? Halbuki gam iyidir.